하지마. 하지 않아. 안 해. 없어? Selam, oranmaniyeo. Bugün Korece olumsuz cümle nasıl kurulur bunu öğreneceğiz. Türkçe'de olumsuz cümle kurmak için iki tane yöntemimiz var. Birincisi cümlede sıfattan ya da isimden sonra değil kelimesini getirerek cümlemize olumsuz bir anlam katabiliyoruz. İkinci yöntem ise cümlemizdeki fiile ma, me eklerini getirerek yine aynı şekilde olumsuz bir anlam katabiliyoruz. Korece'de Türkçe ile bu konuda yine çok benzer. Korece'de bir cümleyi olumsuz hale getirebilmek için 3 tane yöntem kullanılır. Ne mesela? Siz biliyor musunuz? Aklınıza gelen olumsuz bir cümleyi yorumlara yazın hadi. Korece'deki olumsuz yapma kurallarından birincisi ji-ma ekidir. Bu Türkçedeki ma-me ekiyle aynı anlamdadır ve aynı Türkçedeki gibi sadece fiilden sonra kullanılır. Cümledeki fiilin köküne eklenerek cümleye olumsuz bir anlam katar. He, hacima, mogo, 먹지마, 가, 가지마, 들어, 듣지마. İkinci yöntemimiz ise yine ma, me anlamına gelen an önekidir. Türkçedekinden farklı olarak Korece'de an öneki kullanmak istediğimiz kelimenin önüne eklenir. İkinci bir farkı da bu ek sadece fiillerle değil aynı zamanda sıfatlarla da birlikte kullanılabilir. Sıfatın ya da fiilin önüne eklenerek cümleye olumsuz anlam katar. He, 안 해, 먹어, 안 먹어, 가, 안 가, 들어, 안 들어, 예뻐, 안 예뻐, 좋아, 안 좋아, 커, 안 커, 추워, 안 추워. İsimden sonra da bu kullanabilir. Eğer isimle kullanmak istiyorsak an önekini anida şekline çekimleyerek yeni bir kelime haline getiririz. İsimden sonra kullanırız ve cümleye yine olumsuz bir anlam katar. Türkçedeki tam karşılığı aslında değil şeklinde olur. 집이다, 집 아니다, 개이다, 개 아니다, 학생이다, 학생 아니다, 거치다, 것 아니다. Örneklerde fark ettiyseniz cima ve an aynı fiillerle kullanılabiliyor ve ikisi de aynı anlama geliyor. O zaman bunların farkı ne? Konuşurken hangisini kullanacağız? Anhe mi diyeceğiz yoksa hacima mı diyeceğiz? Hangisini kullanacağız ve nerede kullanacağız? Korece konuşurken olumsuz ifadelerde siz de hangisini kullanacağını karıştırıyor musunuz? Henüz abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bu ikisinin farkı kullanıldığı durumla ilgilidir. Eğer cümlemizde bir özne varsa ve cümle bu özne ile ilgili bir durumdan bahsediyorsa an önekini kullanırız. Mesela ben çilek yemem. Dün ders çalışmadım. Yarın annem işe gitmeyecek gibi kullandığımız cümlede özne belli ise an önekini kullanırız. Cümlemizdeki yüklem geçmiş zaman, gelecek zaman gibi zaman ekleriyle de çekimlenebilir. Cima kullanımında ise cümlede emir ya da talep anlamı vardır, bir uyarı anlamı vardır. Bu cümlelerde özne sadece sen ya da siz olabilir ve cümledeki fiilimiz geçmiş zaman, gelecek zaman gibi zaman ekleriyle çekimlenmez. Mesela çimlere basmayınız, burada yemek yemeyiniz, fotoğraf çekmeyiniz gibi toplumsal alanlarda gördüğümüz uyarı cümleleri bir talep ya da istek cümlelerinde cima ekini kullanırız. Ya da günlük konuşmalarda mesela birine yapma, beni rahatsız etme, gitme gibi emir kipiyle konuştuğumuzda cima ekiyle yine kullanırız. Üçüncü yöntemimiz ise cümledeki sıfata ya da fiile cianta ekinin eklenmesidir. Sıfata ya da fiile sondan eklenir.
Bu da an ön ekiyle aynı anlamda kullanılır. Kullanım yerleri ve verdiği anlam aynıdır tamamen. İkisinin arasındaki fark nedir peki? Cima daha çok resmi dilde kullanılır. Resmi belgelerde, yazılı belgelerde ya da topikte yazma sınavında diyelim ki daha resmi ifadelerde cima şeklinde kullanılır. An ise günlük dilde, konuşma dilinde çok sık kullanılır. Özellikle konuşma dilinde kurulan olumsuz cümlelere %80-90'ı an ile kurulur. He, haji ana, mogo, 먹지 않아. 가, 가지 않아. 들어, 듣지 않아. 예뻐, 예쁘지 않아. 좋아, 좋지 않아. 커, 크지 않아. 추워, 춥지 않아. Olumsuz yapma kurallarımıza uymayan bir istisnamız var. Bu da iddia kelimesi. Var anlamına gelen iddia kelimesi olumsuz olarak kullanılırken an ya da cima gibi eklerle olumsuza çevrilmez. Bunun olumsuza çevrilmesi opta şeklindedir. İddia ve opta kullanılan kelimeler artık var ya da yok anlamlarından sıyrılırlar ve yeni bir anlam kazanırlar. 재미있다, 재미없다, 멋있다, 멋없다, 맛있다, 맛없다, 의미 있다, 의미 없다. Buradaki örneklerde kullandığımız kelimeleri Türkçe kelimesine çevirecek olursak, yani gerçek anlamıyla çevirecek olursak anlamları eğlencesi var, eğlencesi yok, tadı var, tadı yok, stili var, stili yok ve anlamı var, anlamı yok şeklinde olur. Ama burada bunları kelime kelime çevirmek doğru olmaz. Artık burada cümlenin içerisindeki kullanımına odaklanmamız lazım. Yani bu tarz cümlelerde iddia, opta var yok anlamında artık çevrilmez. Türkçedeki lı, li ekleriyle aynı anlama gelir. Yani eğlenceli, lezzetli gibi çevirmemiz daha doğru olur. Instagram kanalımdan da her gün Kore kültürü ve Kore'de görülmesi gereken yerlerle ilgili paylaşımlar yapıyorum. Eğer kaçırmak istemiyorsanız Instagram adresimi takip etmeyi de unutmayın.